Mol postası, tarih boyunca büyük bir imparatorluğun haberleşme sisteminin ne kadar kritik olduğunu gösteren en önemli örneklerden biri olarak öne çıkar. 13. yüzyılda Cengiz Han tarafından kurulan Mol İmparatorluğu, kısa sürede dünyanın en geniş kara imparatorluklarından biri haline gelmiş ve bu geniş topraklarda etkin yönetim ve kontrol sağlamak için etkili bir iletişim ağı geliştirmiştir. Bu sistem, yalnızca bir posta veya haberleşme aracı olmanın ötesinde, imparatorluğun siyasi, askeri ve ekonomik yapısını doğrudan şekillendiren bir unsur olmuştur. Moğolların hızlı ve güvenilir iletişim sağlamak için geliştirdikleri bu sistem, dönemin koşulları göz önüne alındığında benzersizdir ve YAM sistemi veya Mol posta ağı olarak anılmıştır. Mol postası, özellikle atlı haberci ağlarıyla çalışmaktaydı. Mol bozkır kültüründe at, ulaşım ve iletişimde merkezi bir rol oynamaktaydı ve bu doğal avantaj, Moğolların geniş arazileri hızla kat etmesini sağlıyordu. Moğollar, bu avantajı sistematik bir yapıya dönüştürerek haberleşme ve bilgi akışını merkezi bir düzene oturtmuşlardır. YAM sisteminin temelinde, belirli aralıklarla kurulmuş istasyonlar ve duraklar bulunmaktaydı. Bu istasyonlarda her zaman taze atlar hazır bulunur ve haberci ekipler, bir istasyondan diğerine geçerken, yorgun atlarını değiştirerek hızlarını kaybetmeden ilerleyebilirdi. Bu yöntem sayesinde mesajlar ve emirler, imparatorluğun uzak bölgelerine çok kısa sürede iletilebiliyordu. YAM sistemi, yalnızca fiziksel bir ağdan ibaret değildi. Bu sistemin işleyişi, sıkı bir disiplin ve organizasyon gerektiriyordu. Her istasyonun bir sorumlusu vardı ve istasyonlardaki atların bakımı, haberci süvarilerin güvenliği ve mesajların doğruluğu titizlikle kontrol ediliyordu. Bu nedenle Mol postası, yalnızca hızlı değil, aynı zamanda güvenilir bir haberleşme yöntemi olarak da öne çıkıyordu. Bu güvenilirlik, özellikle askeri operasyonlarda hayati bir öneme sahipti. Moğollar, farklı bölgelerdeki ordularını koordine ederken ve savaş stratejilerini belirlerken, bu sistemi aktif şekilde kullanıyor, haberlerin gecikmesi veya yanlış ulaşması riskini minimuma indiriyorlardı. Savaş alanında alınacak ani kararlar, düşman hareketlerinin hızlı şekilde iletilmesi, orduların yeniden konumlandırılması ve lojistik desteğin sağlanması gibi kritik unsurlar, YAM sistemi sayesinde etkin bir şekilde yürütülüyordu. Sistem, yalnızca askeri amaçlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda imparatorluğun yönetim ve ekonomi alanlarında da etkinliğini göstermiştir. Moğol hükümeti, vergi toplama, ticaret yollarının güvenliği ve idari emirlerin ulaştırılması gibi konularda YAM sistemini kullanıyordu. Özellikle İpek Yolu gibi büyük ticaret ağlarında tüccarlar ve yetkililer, bu hızlı iletişim sayesinde güvenli ve düzenli bir şekilde faaliyet gösterebiliyorlardı. Ayrıca imparatorluğun farklı bölgelerinde ortaya çıkan ayaklanmalar veya sorunlar, merkezden hızlı şekilde müdahale edilmesini mümkün kılıyordu. Mol postası, bu anlamda, yalnızca bilgi iletmekle kalmıyor, aynı zamanda imparatorluğun siyasi istikrarının sürdürülmesinde de kritik bir rol oynuyordu. YAM sisteminin teknik detaylarına bakıldığında, bu ağın nasıl yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. İstasyonlar genellikle 20-40 kilometre aralıklarla yerleştirilmişti. Bu mesafe, bir atın yorulmadan yüksek hızla gidebileceği mesafe olarak belirlenmişti. Her istasyonda bir veya birden fazla yedek at bulunduruluyordu. Böylece haberci süvari durakladığında hemen taze bir ata binip yoluna devam edebiliyordu. Bu sistem, günümüzdeki posta ve hızlı kargo sistemlerinin öncüsü sayılabilecek bir altyapıya sahipti. Ayrıca Mol postasında kullanılan yazılı emirler ve mesajlar, genellikle kısa ve anlaşılır bir dilde kaleme alınıyordu.
Bu da bilgi iletimindeki hataları minimuma indiriyordu. Mesajların doğruluğunu sağlamak için, yetkililer tarafından mühürlenmiş tabletler veya belgeler kullanılıyordu ve bu belgeler yalnızca belirli kişiler tarafından açılabiliyordu. Bu sayede mesajların içeriği güvence altına alınmış oluyordu. MOL postası, hız açısından da dönemin diğer sistemlerinden oldukça ilerideydi. Bazı kaynaklara göre, sistemin kullanıldığı bölgelerde bir haber, birkaç gün içinde yüzlerce kilometre yol kat edebiliyordu. Marco Polo'nun gözlemlerine göre, imparatorluğun farklı bölgelerine haberlerin ulaşması şaşırtıcı derecede hızlıydı. Örneğin, Çin'den Avrupa'ya haberler haftalar yerine günler içinde iletilebiliyordu. Bu, Moğolların yalnızca askeri üstünlük sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda iletişim teknolojisinde de dönemin en ileri uygulamalarını geliştirdiklerini gösteriyordu. YAM sisteminin sosyal etkileri de büyüktü. Bu sistem sayesinde bilgi, sadece saray ve ordu çevresinde değil, aynı zamanda tüccar ve halk arasında da daha hızlı yayılabiliyordu. İmparatorluğun çeşitli bölgelerindeki insanlar, uzak diyarlarda olup bitenlerden haberdar olabiliyor, ticari ve sosyal ilişkilerini buna göre düzenleyebiliyordu. Bu iletişim ağı, imparatorluğun farklı kültürleri ve toplulukları bir arada tutmasına yardımcı olmuş, Moğol yönetiminin merkezi otoritesini güçlendirmiştir. Moğol postası, imparatorluğun çöküşünden sonra da etkisini göstermeye devam etmiştir. Özellikle Rusya, Çin ve Orta Asya'da, Moğol döneminde kurulan istasyonlar ve yollar, sonraki yüzyıllarda posta ve iletişim altyapılarının geliştirilmesinde temel oluşturmuştur. Modern anlamda posta ve hızlı iletişim sistemlerinin evriminde, Moğol postasının sağladığı yöntemler ve disiplin örnek teşkil etmiştir. Bu sistem, yalnızca bir haberleşme aracı değil, aynı zamanda yönetim, lojistik ve stratejinin entegre bir biçimde yürütülmesini sağlayan bir organizasyon modelidir. Moğol postasının en dikkat çekici yönlerinden biri de, onun küresel etkisidir. Moğolların kurduğu iletişim ağı sayesinde, Avrupa ve Asya arasındaki haberleşme ve ticaret hızlanmış, kültürel ve teknolojik etkileşimler artmıştır. Bu sistem, sadece imparatorluğun sınırları içinde değil, sınır ötesi ticaret ve diplomasi faaliyetlerinde de etkili olmuştur. Moğolların hızlı haberleşme yeteneği, Avrupa ve Asya'daki devletler ve tüccarlar tarafından hayranlıkla karşılanmış ve bu sistemin prensipleri daha sonra diğer imparatorluklar tarafından adapte edilmiştir. YAM sisteminin uygulanması, Moğol toplumunun askeri disiplinine ve organizasyon yeteneğine dayanmaktadır. Her haberci, görevine sıkı sıkıya bağlıydı ve yolların güvenliğini sağlamak için silahlı eskortlarla birlikte hareket edebilirdi. Sistem, aynı zamanda lojistik ve bakım kültürüyle destekleniyordu. İstasyonlarda yiyecek, su ve at bakım malzemeleri daima hazır bulunduruluyordu. Bu, uzun mesafelerde haber taşımayı mümkün kılıyor, olumsuz hava koşulları veya arazi zorlukları karşısında bile sistemin çalışmasını garanti altına alıyordu. Moğol postası, tarihsel olarak yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel bir başarı olarak da değerlendirilebilir. Bu sistem sayesinde Moğol İmparatorluğu, geniş coğrafyasında hızlı ve etkin bir yönetim kurabilmiş, farklı etnik ve kültürel grupları bir arada tutabilmiş ve uzun süreli bir istikrar sağlamıştır. Sistem, yalnızca orduların ve yöneticilerin işini kolaylaştırmakla kalmamış, halkın günlük yaşamına da dolaylı olarak etki etmiş, güvenli ticaret ve hızlı bilgi akışı gibi avantajlar sunmuştur. Sonuç olarak, Moğol postası veya YAM sistemi, tarih boyunca geliştirilmiş en ileri haberleşme sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Atlı haberci ağı, istasyonlar ve disiplinli organizasyon yapısı, geniş bir imparatorlukta hızlı ve güvenilir iletişimin mümkün olduğunu kanıtlamıştır.
Moğolların bu sistemi kurarken kullandıkları strateji ve organizasyon becerileri, imparatorluğun büyüklüğü ve etkin yönetimi açısından hayati öneme sahip olmuştur. Ayrıca Moğol postasının sağladığı hız, güvenilirlik ve geniş kapsam, sonraki nesillerde posta ve iletişim sistemlerinin temelini oluşturmuş ve modern haberleşme ağlarının öncüsü olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu sistem, sadece bir teknik yenilik değil, aynı zamanda Moğol toplumu ve imparatorluğunun bütünsel işleyişinin bir yansımasıdır ve tarih boyunca geniş bir coğrafyada etkinliğini korumuş nadir organizasyonel başarı örneklerinden biridir. YAM sistemi, imparatorluğun stratejik üstünlüğünü sağlayan temel unsurlardan biri olarak tarihe geçmiştir ve günümüzde bile geniş coğrafyalarda hızlı iletişim kurmanın önemini anlamak için bir model teşkil etmektedir. Bu bağlamda Moğol postası yalnızca bir tarihsel olgu değil, aynı zamanda etkili yönetim, lojistik ve iletişim disiplininin bir sembolüdür.